Zagor TV YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 27 ve 31. ayetleri arasında geçen öldüren ilk insanla öldürülen ilk insan Habil ve Kabil kıssasını sizlerle paylaşmak istedik. Bu tür videoların devamı için videolarımızı paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. İnsan hayatı Adem'le Havva'nın yeryüzüne inmesiyle başladı. Havva anamız her doğumunda biri kız biri erkek olmak üzere 2 evlat doğuruyordu. 1 sene geçtikten sonra tekrar bir erkek bir kız doğuruyordu. İkiz kardeşlerin birbirleriyle evlenmeleri yasaktı. Ancak bir sonraki doğumda dünyaya gelenlerle evlenebiliyorlardı. Allah ayrı zamanlarda doğan kardeşlerin arasını ayırarak onları birbirlerine akraba kılmıştı. O çok eski zamanlarda Adem ve Havva ile onların çocuklarından başka hiç kimsenin olmadığı o vakitlerde 2 çocuğa ait bir olay meydana geldi. Birinci seferde doğan erkek çocuk, ikinci seferde doğan kızla evlendi. İkinci seferde doğan erkek çocuk da birinci seferde doğan kızla evlendi. Erkek çocuklardan biri evliliğinden memnun değildi. Kardeşinin hanımını kendi hanımından daha güzel buluyordu. Bu yüzden bu adam diğerine karşı hoşnutsuzluk duyuyordu. Onun adı Kabil'di. Kıskandığı erkek kardeşinin adı ise Habil. Bir gün Adem peygamber çocuklarından Allah'a kurban takdim etmelerini istedi. Ona sordular. Allah'a kurban takdim etmek ne demek? Kurban, Allah'a şükretmenin ifadesidir. Allah onu kabul ederse, gökten bir ateş inip onu yakacaktır. Bu işaret, Allah'ın o kurbanı kabul ettiğini bildirmek içindir diye açıkladı Hazreti Adem. Kardeşler olayı kavradılar ve sonunda şükür bayramı geldi. Kabil zengindi ama cömert değildi. Allah'a neyi takdim edeceğini düşünüyordu. Koç ve kuzularını kurban etmeye yanaşmıyordu. Sonuçta karar verdiği kurban işe yaramaz, ekmek yapılmaz diye düşündüğü küflenmiş, zayıf buğdaylardı. Hem nasıl olsa onları atacaktı, kullanmayacaktı bile. Böyle düşünüyordu Kabil. Habil'e gelince, o fakir olmasına rağmen cömertti. 2 koçtan başka hiçbir malı yoktu. Onlardan biri semizdi, diğeri ise daha cılızdı. Gösterişli ve dolgun olan koçu kurban olarak sunmayı kararlaştırdı. Kabil ve Habil dağa doğru yöneldiler. Dağın tepesine çıkıp adaklarını bıraktılar. Habil semiz koçunu bıraktı. Kabil ise kuruyup ufalanmış eski buğdaylardan bir avuç bıraktı. Dağdan indiler ve dağın eteğinde durup olacakları beklemeye başladılar. Gökten bir ateş inip Habil'in kurbanını yaktı. Kabil'in adağı ise aynı durumda orada kaldı ve ona hiçbir şey olmadı. Bu kurban, bu olayın üzerinden 4000 yıl sonra İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban ederken gökten inen koç olacaktı.
Kabil, Allah'ın kardeşini kendisinden daha çok sevdiğini anladı. Allah'ın kardeşinden gelen hediyeyi kabul ettiğini ama kendisininkini kabul etmediğini gördü. Bu durum karşısında Kabil tövbe edip, pişmanlık duyarak karakterini düzeltmeye karar vermek yerine kalbini Habil'e karşı öfkeyle doldurdu. Şeytan ona Habil'i öldür diye vesvese veriyordu. Uzağa dikilen bakışları, kötülük ve cinayet düşünceleriyle kabaran ruhunu açığa vuruyordu. Şeytan Kabil'e şöyle diyordu: Niçin Allah senin hediyeni reddetti de kardeşininkini kabul etti? Niçin o sevdiğin kızla evlendi de onunla sen evlenemedin? Bu zorlukları aşman, dertlerinden kurtulman için kardeşini mahvetmekten başka çaren yok. Şeytan sürekli Kabil'i dürtüklüyordu ve nihayet cinayet düşüncesini ona güzel gösterdi. Bu düşünce Kabil'in içinde yanan kötülük ateşinde gittikçe olgunlaştı. Habil, Kabil'i kendi sefil düşünceleriyle baş başa bırakarak üzgün bir halde oradan ayrıldı. Öte yanda şeytan Kabil'le birlikteydi. Ona durmadan vesveseler veriyor, Habil'i öldürme zamanının geldiğini tekrarlayıp duruyordu. Kabil bir gün değişik bir görüntüyle karşılaştı. Gördüğü ölmüş bir eşekti. Yırtıcı kuşlar eşeğin etini yiyip iskeletini bırakmışlardı. Kabil eşeğin çene kemiğini, Habil'in uykuda olduğu bir anı ve çene kemiğiyle ona nasıl saldıracağını düşünmeye başladı. Birkaç gün sonra Habil'i tek başına uyurken buldu. Hanımı doğumu yaklaştığı için annesi Havva'nın yanına gitmişti. Kabil gizlice yanaştı. Elindeki çene kemiğini sıkı sıkıya tutuyordu. Aklı içine iyice yerleşmiş olan kötü düşüncelerin etkisiyle karmakarışıktı. Artık o şeytanın da etkisiyle cinayet işlemeyi kafasına koymuştu. Artık öldürecekti. Silaha bürülü kötü adam, uyuyan iyi adama yaklaştı. Derin uykusunu fırsat bildi ve elini kaldırarak silahını hızla kardeşinin başına indirdi. Kardeşinin kanı oluk gibi fışkırarak toprağa döküldü. Kabil olanca gücüyle elini kaldırıp indiriyor, vuruyor, vuruyordu. Habil öldü. Onun katili Kabil'di. Kabil, önünde hareketsiz duran cesedi ne yapacağını düşünmeye başladı. Ne yapacağını bilmeksizin cesedi yerden kaldırıp boylu boyunca kucağına aldı ve yürüdü. Kabil, kollarında Habil'in cesedi olduğu halde yoruluncaya kadar yürüdü. Ne yapacağını bilmez bir halde cesedi yere bıraktı. Bu sırada çığlıklar atan bir kuş sesi boşluğu parçaladı.
O anda Kabil'in kalbi korkuyla doldu. Başında bilinmeyen bir bela vardı. Kabil'in bakışları ileride uçmakta olan kargaya döndü. Gagasında irice bir şey tutuyordu. Karga yaklaşınca Kabil, onun ölü bir kargayı taşıdığını fark etti. Karga, ölü kardeşini yere bıraktı, kanatlarını gerdi. Gagası ve ayaklarıyla yeri eşeleyip ona bir çukur kazdı. Kardeşi için hazırladığı mezarı tamamlayınca, gagasıyla onu kaldırıp incitmeden mezara yerleştirdi. Sonra da 2 kesik çığlık attı. Sanki ağlıyordu. Sonra dönüp üzerine toprak serpti. Ve çığlık çığlığa uçtu. Kabil, Allah'ın kendisine bu kuşu göndererek 2 ayrı ders alması gerektiğini anlamıştı. 2 dersten birincisini hemen anlamıştı. Diğerini ise daha sonra anlayacaktı. Kabil kardeşini öldürmüş ama onu gömmekten aciz kalmıştı. Eğer karga olmasaydı o soğuk cesedi nasıl gömeceğini bilemezdi. Kendi kendine konuşmaya başladı. Ben Habil'i öldürdüm. Oysa karga kardeşini öldürmemişti. Ben kardeşimi nasıl gömmem gerektiğini bilmiyordum. Oysa karga kardeşini gömdü. Kabil'in aldığı ilk ders buydu. Anladı ki iyilik ve akıllılık terazisinde karga kendisinden daha ağır basıyordu. Oysa kendisi yeryüzünün yaratılmış en akıllı varlığıydı. Kabil kalktı. Kardeşi için bir çukur kazdı ve onu oraya gömdü. Sonra da iyi yürekli Habil'i ve kesik kesik ağlayan kargayı düşündü. Yaptığına pişman oldu. Kabil yüzü simsiyah, kalbi korku ve dehşetle dolu olduğu halde oradan ayrıldı. Her şey bitmişti. Kabil kendisine olan tüm güvenini kaybetmişti. Artık kendisiyle barışık değildi. Vicdanı paramparça bir haldeydi. Pişmanlık duyuyordu. Pişmanlık onun hayatı boyunca her gün yiyeceği acı bir ekmek parçası olarak kaderiydi artık. Habil'in hanımı şehit kocasından olan çocuğunu doğurdu. Dünya kötülüklerle dolu olsa da hayırlar ve iyilikler doğmaya devam edeceklerdi. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Ey Muhammed! Onlara Adem'in 2 oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder. Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile,
ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize aktarılan Habil ve Kabil kıssasında bizim kendimize ders çıkaracağımız en önemli hikmetlerden biri de Hazreti Habil Aleyhisselam'ın hediye edip de Allah tarafından kabul edilen kurbanı gibi öyle bir kurban ver ki aynı İsmail Aleyhisselam'a indirilen koç gibi kendimizden sonraki nesillere yardımcı bir kurtuluş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.